Uçak moduna almayı unuttuğum için cep telefonunu gelen telefon araması yüzünden videonun sesi gitti ve dolayısıyla yayını kapatıp tekrar açmak zorunda kaldım. Bu arada tabii ki yayını izleyen çok sayıda arkadaş da yayından ayrıldılar. İstemeyerek de olsa. Şimdi onların geri gelmesini bekleyeceğim. YouTube bildirimler yolladı. Ve o bildirimlerden sonra arkadaşların geri gelmesini bekliyorum. Nuray merhaba. Nuray Yaylacı geldi. Aleykümselam, aleykümselam ve diğer arkadaşların da gelmesini bekliyorum. Ne yazık ki Çiğdem Aslan Argun, Bilal abi hasretli kaldık, güzel haberler, Onur abi de çok özledik. Yarın bari bir sürpriz yapın bize. Ee, bakalım arkadaşlar, bakalım dostlar, bakalım. Ee, evet, arkadaşların yayına katılmasını bekliyorum. Yayına dönmelerini bekliyorum. Sena Nas Coşkun selam verdi. Teşekkür ederim Sena Nas Coşkun. Evet. E, magazin dünyasında yaşanan ilginç gelişmeleri konuşacağız. Konuşuyorduk. Yayınımız kesildi. Gelen bir çağrıdan dolayı kesildi. Uçak moduna almak gerekiyor yayın başlayınca cep telefonunu. Onu almayınca yayın kesildi ama şimdi tekrar arkadaşlar gelirlerse tekrar kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet, Mehmet Ali Erbil'in boşanma hamlesinden bahsediyorduk. Daha 3,5 ay olmuştu Gülseren Ceylan'la Mehmet Ali Erbil evlenildi ama kara bulutlar dolaşıyor üstlerinde. Ümran geldik diyor. Ümran teşekkür ederim moderatörüm. Hatice Çoruh, Servin içi sağlam. Tekrar merhaba arkadaşlar. Uçak modunu almak gerekiyor. Cep telefonundan yayın yaptığım zaman onu unutunca dışarıdan arama gelince maalesef böyle ses kesiliyor ve yayın kopuyor. Gülseren Ceylan Instagram sayfasını kapattı. Mehmet Ali Erbil ise nikah fotoğraflarını sildi. Ben barışacaklar diyorum arkadaşlar. Sizce biter mi evlilikleri? Ben barışacaklar diyorum. E, Salı, çarşamba filan barışırlar. O öfkeyle Mehmet Ali yapar böyle bir şey. Gülseren zaten çok çok sinirli, çok agresif. Evet. Güllü dosyasında Sultan cinayeti itiraf etmiş. Biraz evvel onu bana yardımcım bildirdi. Sultan itiraf etmiş diye. Bir bakalım, bir gelişmeler devam etsin. Zaten öyle olduğunu hepimiz artık ikna olduk. Bu olayın bir cinayet olduğunu, Sultan'ın da çözüleceğini, ilk önce Sultan'ın çözüleceğini de günlerdir söylüyoruz. Umarım kısa sürede, zaten biraz sonra bu akşam bugün onlar tutuklanırlar arkadaşlar. Bu gece tutuklanırlar. Şimdi savcılıkta ifade veriyorlar. Savcılıktaki ifadesinde herhalde çözüldü Sultan. Bilal abi seni özledik diyor. Ben buradayım. Ümran gerçek mi diye. Mert'in partneri olabilir mi diyor. Hande Mert'in partneri olabilir mi? Evet, Adliye Sevgi gerçekleşiyormuş şu an. Sağ ol Hatice diyor Ümran. Geçen hafta Kelle uçakta beraber Londra'ya gitmişler. Kelle. Peki arkadaşlar, Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın Go Türkiye projesi için, hani Afra Saraçoğlu da Engin Akyürek'te oynamıştı ya, onların da mini dizi projesi gerçekleşti. Çekimler bitti ve yayında şu anda YouTube'da. Türkiye'yi ve İstanbul'u tanıtmak için çekilen o mini dizilerde, YouTube'da yayınlanan mini dizilerden söz ediyorum. Başrolde bu sefer Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın olduğu bir senaryo mini dizi haline getirildi. 10 bölümlük bir mini dizi İstanbul'un kozmopolit ruhunu ve modern enerjisini ekranlara taşıyor. Burada Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal iki sevgili, dizi ilişkilerinde zorlanan Duru ve Selim'in hikayesini İstanbul'un yaşayan bir karakter gibi işlendiği çarpıcı bir atmosferde anlatıyor. Vay vay vay. Duru ve Selim karakterlerindeler, sevgililer, ilişkilerinde zorlanıyorlar. İstanbul onlara yardımcı olacak. %1900
%1900 İstanbul sayesinde İstanbul'un araya girmesiyle aşkları kurtulacak. Bu dizi izlenir. Mini dizi zaten çok fazla vakit almaz. Evet ve arkadaşlar ilk 16 saatte YouTube'da, Instagram'da ve TikTok'ta 5 milyon izlenmeye ulaşmış. Bu milyonlar artık beni şaşırtmıyor. Hakikaten şaşırtmıyor. Mert Ramazan'ın partner olacağı son kişidir Hande Erçel. Ee, diyor Osman. Yani arkadaşlar biraz sonra Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Mert Ramazan Demir'in giyim zevkini, Mert Ramazan Demir'in giyim stilini, Mert Ramazan Demir'in kızların başını nasıl döndürdüğünü dış görünüşüyle irdeleyeceğiz arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in gündelik ve e, davetlerde nasıl giyindiğini, gündelik hayatta nasıl giyindiğini konuşacağız. Neden konuşacağız? Çünkü 2025 yılının Türkiye'nin en iyi stil sahibi insanlarından biri seçildi. Mert Ramazan Demir. Nihayet Mert Ramazan Demir'in bu ülkede bir şeylerde öncü olduğunu kabul etmeye başladılar galiba. Ha, ne dersiniz? Onu 2025'in en iyi stil sahibi erkeği olarak. Of, Mert Ramazan Demir. Evet, konuşacağız. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Onu da konuşacağız. Bu Güllü'yü konuşmaktan ben yoruldum ya. Rahmetli Güllü'nün kızının ve arkadaşının Sultan'ın yaptıklarından vallahi yoruldum. Hakikaten yoruldum ya. Ve bugün biraz evvel avukatlarının açıklaması geldi. Avukat Güllü'nün kızının avukatı, Tuğya'nın ve Sultan'ın avukatı nasıl savunuyor onları gazetecilerle konuşurken? Nasıl savunuyor? Yanlış diyor. Yurt dışına kaçmayacaklardı ki onlar diyor. Valizlerini Çınarca'ya dönmek için, eve dönmek için diyor, arabanın bagajına koyuyorlardı diyor. Onlar yapmadı diyor, o öldürmedi diyor annesini diyor. Yani annesi kendi düştü diyor. O da kendince bir bilir kişiye kendine göre bir, tabii bunun bir geçerliliği yok, bir resmiyeti yok. Kendine göre bir uzmana anlattırıyor. E, evet, evet. Dostlar, bir de bu uyuşturucuyla anılan ekran yüzleri konusu var ya. 2 hafta kadar önce Instagram'da çok gezen seyircilerim, izleyicilerim hatırlayabilirler. Dikkatlerini çekmiştir. Ünlülerin bir arkadaşı Sercan Yaşar diye bir arkadaşı tutuklanmıştı, gözaltına alınmıştı. Sonra da tutuklandı, hapse kondu. 2 hafta önce ünlülerle yan yana fotoğrafları olan birisi bu. Yani biraz böyle parlak bir suratlı birisi. Bütün her şey ondan çıkmış. Bütün isimleri bu kişi vermiş. Yakalandığı zaman, gözaltına alındığı zaman, sorgulanınca herhalde çok korktu. Kendisi fenomen diye geçiyor ama ve bütün ünlülerle arkadaş, hepsiyle fotoğrafları var. Tabii ki herhalde, peki şimdi oraya geleceğim. Ne iş yaptığını sordukları zaman sorguda ben demiş uyuşturucu ticareti yapıyorum demiş. Dobra dobra konuşmuş. Evet, doğruyu söylemiş. Uyuşturucu temin ediyorum demiş. Benim asıl işim o demiş. Ve bu kişinin medyada ünlülere uyuşturucu temin eden kişi olduğu yazıyor. Birçok ünlüyle de fotoğrafı var. İlginçtir. Fotoğrafı olan ünlülerin de uyuşturucu kullandığı iddia edilir zaman zaman. Zaman zaman uyuşturucu kullanan kişiler, ünlüler oldukları iddia edilir. Sercan Yaşar. Sercan Yaşar. Şimdi bu 3 tane kadın spiker, Hande Sağıroğlu, Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet.
jandarma tarafından gözaltına alınmışlardı ya. İşte bu e, Sercan Yaşar'ın cep telefonundan çıkan isimlermiş bunlar. Yani oradan çıkan yüzlerce isim var. Onlardan üçü. Spiker sunucular Hande Sağaroğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet. Acaba ne diyordu? Orada ne diye kayıtlı acaba? Yani bunlara uyuşturucu mu gönderdiğini, götürdüğünü, verdiğini, sattığını yazdı, kaydetti de oraya. Bunlar jandarma tarafından gözaltına alındı. Bu spikerler, sunucular ve devlet hastanesinde laboratuvara sevk edildiler. Saç örnekleri verdiler, kan örnekleri verdiler. Yani jandarma, polis soruşturuyor. Gerçekten uyuşturucu kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Listede adları çıktı. Ve arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy, bu gazeteci tutuklanan Habertürk'ün genel yayın yönetmeniydi. Tutuklandı ve oradan alındı ya o görevden. O da bu Sercan Yaşar'ın cep telefonundaki listede çıkmış adı. Onu da bu ihbar etmiş. Tutuklandıktan sonra şifresini vermiş. İstersen vermeyebiliyorsun, cep telefonun şifresini biliyorsun. Bu senin özel eşyan, şifresini vermeyebilirsin. Uğraşsın dursun, Amerika ile görüşsünler. Apple'dan istesinler, iPhone'dan istesinler şifreyi, uğraşıp dursunlar. Ve çözemiyorlar genellikle. Eğer sahibi şifreyi vermezse Apple hiç vermiyor zaten. Cep telefonuna giremiyor polis, biliyorsunuz değil mi? Çoğunlukla giremiyor. Bazılarını şifresini kırabiliyorlar. Bazı durumlarda. iPhone oldu mu zor. Şimdi bu Mehmet Akif Ersoy'un da ismini bu vermiş ve daha ismini verdiği bir sürü isim varmış. Bir sürü isim var. Onların da çok yakında operasyonla evlerinden alınacağı ve onların da aynı şekilde sorgulanacağı, içlerinde suça karışmış olanlar varsa, mesela Mehmet Akif Ersoy için suça karıştığı iddia ediliyor. Şöyle, tabii ki yasaklı madde kullanmak da suç ve hapis cezası var ama hapsedilmiyor yasaklı madde kullananlar ilk aşamada. Kurtulması bekleniyor ondan. Tedavi görmesi isteniyor. Tedavi görmesi bekleniyor. Eğer tedavi reddederse hapsediliyor. Şimdi burada Mehmet Akif Ersoy ise yasaklı madde kullanması için kızlara, sunucu kızlara, spiker kızlara, ikna ettiği kızlara yasaklı madde temin ettiği ve onlara yer gösterdiği kullanmaları için. İşte evinde mi kullandırıyor, başka bir ev mi gösteriyor? Yani onlara yer temin. Bu suç çok ağır arkadaşlar. Dün de söylemiştim. Deniz Seki bu yüzden 4 sene hapis yattı. 3,5-4 sene hapis yattı Deniz Seki şarkıcı. Yasaklı madde içtiği için değil, yer temin ettiği için ve uyuşturucu temin ettiği için, insanlara kullandırdığı için çok ağır bir suç. Bundan daha ağırı torbacılık, satmak. O biraz daha ağır. O zaman 7-8 sene yatıyorsun. Yani onun cezası daha ağır. Yatarı 7-8 sene. Şimdi böyle olunca arkadaşlar şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Ee, Dikkat ederseniz hep evimize gelen insanlar yasaklı maddeden gözaltına alınıyorlar ve tutuklanıyorlar. Tutuklanmasalar bile onlara yasaklı madde kullanıyorlar muamelesi yapılıyor. Jandarmada, poliste ve savcılıkta saç örnekleri alınıyor, kan örnekleri alınıyor. Onlara şüpheyle yaklaşılıyor. Yasaklı maddeyle harman oldukları kabul ediliyor. Kabul ediliyor. Şimdi bunlar bizim evimize gelen insanlar. İnsanlar diyor ki, yorumlardan görüyoruz. Diyor ki insanlar, biz çocuklarımızı uyuşturucudan korumaya çalışıyoruz. Biz çocuklarımızı uyuşturucu belasına bulaşmasın, kandırılmasın çocuklarımız. Çocuklarımız okul önlerinde torbacıların hedefi haline gelmesin. Çocuklarımız uyuşturucuya bulaşmasın diye uğraşıyoruz, dua ediyoruz. Onlara hep devamlı nasihat veriyoruz çocuklarımıza. Ama bunların hepsi her gün evimizin içine geliyorlar. Evimizdeler, evdeler. Evdeler, evimizde olan insanlar bunlar. Uyuşturucuya bulaşmış insanlar. Hepimizin televizyonlarında, evlerimizde evlerimize geliyorlar. Hepimizin televizyonları aracılığıyla
Yayındalar diyor. Bu uyuşturucu kullanan bu insanlar. İşte bunlar içinde ünlüler var, spikerler var, sunucular var. En güvendiğin ana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni var. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Ve daha bitmedi. Daha bir sürü de isim var deniliyor. Allah gençlerimizi, Allah toplumumuzu korusun arkadaşlar. Çiğdem Aslan Argun. Evet. Mizgin Ada buradaydı. Ümran Keleş burada. Yani dostlar, İbrahim Tatlıses İdo ile fotoğraf paylaşmış. Oğlu İdo ile fotoğraf paylaşmış. İbrahim Tatlıses 2 çocuğuyla kriz yaşıyor biliyorsunuz. Ahmet Tatlıses'e kelepçe taktırdı ayağına, oğlu Ahmet Tatlıses'e, kendisini tehdit ediyor diye mahkeme kararıyla. Kızı Dilan Çıtak'la kavgalı. Dilan Çıtak bana kumanda fırlattı, küllük fırlattı demişti. Çocuklarıyla sorun yaşıyor ama İdo onun için bambaşka. Derya Tuna'dan olan evladı. Derya Tuna'yla da evlenmedi. İbrahim Tatlıses evli değil. Evlilik dışı bu çocuk. Onu da bazı arkadaşlar evlilik, boşandığı karısı diye yazıyorlar. Yanlış biliyorlar. İbrahim Tatlıses ne Perihan Savaş'la evlendi ki ondan da çocuğu var, kızı var biliyorsunuz. Ne Derya Tuna ile evlendi. Hiçbiriyle evlenmedi. İkisinden de çocuk yaptı. İbrahim Tatlıses ilginç bir paylaşım yaptı. Oğlu İdo'yla ve altına şunu yazdı arkadaşlar. Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız, dolansız evlat bu. İdom, seninle gurur duyuyorum. Evlat bu diyor. Evlat ayrımı yapılır mı ya? Senin pek çok evladın var ya, bildiklerimiz. Bir sürü evladım var ya. Bir tanesini çıkarıp da evlat bu demek bilmiyorum yani. İbrahim Tatlıses. Bizim alışkın olmadığımız şeyler bunlar. Evlat ayırmak. Hiç doğru bulmuyorum. Hülya Avşar'la da evlenmedi. Evlenmedi. Caner geldi mi? Caner Çiğdem'e soruyor sen bizim Çiğdem misin diye. Çiğdem'in hesabını çalıp buraya geldiler diyorsun öyle mi Caner? Çiğdem'in hesabını çalıp yayına girdiler diyorsun. Çiğdem maskesiyle öyle mi? Ümran Keleş. Ümran Keleş bizim Çiğdem diyor. Ümran çek etmiş canım Ümran. Evet Ümran'dan kaçmaz. Moderatörlerim sağlam. 2012'de yapılan operasyonlarda ceza alanlar dizilerde başrollerde diyor Osman Ulusan. Hiçbir şey olmaz Bilal Bey diyor. Hiçbir şey olmaz diyor. Vallahi olması lazım Osman. Olması lazım. Olması lazım. Ay Yıldız girsinler boş ver hallederiz Caner diyor. Yok vallahi benim diyor. Çiğdem benim dedi. Çiğdem benim dedi. Umran vallahi Güllü olayından sonra neye inanacağımızı şaşırdık. Hatice Çoru. Ay Yıldız kahkaha atıyor. Caner güldü. Orjan abi selam merhaba Orhan. Yani dostlar, arkadaşlar magazin gündemi çok yoğun. Sizler Hande Erçel'le Mert Ramazan Demir olur mu diyorsunuz? Bence olmaz. Mert Ramazan Demir'in karşısına oyuncu lazım. Hande Erçel izleyenler kusura bakmasın. Hande Erçel'i sevenler kusura bakmasın ama Mert Ramazan Demir'in karşısına hakikaten oyununa karşılık verebilecek iyi oyuncu lazım. Hande güzel kız. İyi niyetli, temiz kalpli bir kız, güzel kız ama Mert Ramazan Demir'in karşısında oyuncu lazım. Yani iyi oynayan birisi lazım. Kusura bakmayın. Yani Mert Ramazan Demir hayranları istemezler bunu. Katiyen istemezler. Yıkılır Hande Erçel. Vallahi yıkılır bakın. Büyük olay çıkar. Büyük olay çıkar. Yani Hande Erçel. Bunu neden söylüyorsunuz? Çünkü Hande Erçel'in OGM patronuyla aşk yaşadığına dair haberler var.
Londra'da OGM patronunun evinde, Onur Güvenatam'ın evinde kaldığına dair 12-13 gündür orada olduklarına dair daha evvel başladı. İstanbul'da başladı deniliyor ilişkileri ve Londra'da çünkü Onur Güvenatam yakalanmaktan, medyaya malzeme olmaktan, magazin figürü olmaktan korkuyor, çekiniyor. İstemiyor öyle bir şey. Hande Erçel de sever öyle şeyleri. Hande Erçel de görüntü vermek ister. Sonunda Hande'nin dediği olur. Eğer Onur Güvenatam'la Hande Erçel'in ilişkisi böyle devam ederse elinden tutacak Hande Erçel onu. Gel korkma acımayacak. Gel korkma acımayacak diyecek. Nasıl Hakan Sabancı'yı yola getirmişti. Hatırlıyor musunuz havalimanında Hakan Sabancı'nın o giderlerini muhabir arkadaşlar o ilk başlarda. Ne işiniz var burada? Niye geldi? Niye bekliyorsun? Hayır, ne işiniz var ya? Gelin işte geldik işte ne var bunda? Ne çekeceksiniz bizi falan böyle üstten. Buralar da benim, her yer benim. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz havasında. Sonra ama zamanla süt dökmüş kediye döndü Hakan Sabancı. Değişti, gevşedi, yumuşadı ve güzel konuşmaya başladı muhabir arkadaşlarla. Onur da öyle olur. Onur da zamanla alışır. Alıştıran. Bak bu çok güzel. Manşeti Nuray attı. Nuray Yaylacı. Kendi aşk yaşıyor, oyuncularına yasağı getiriyor. Kendi aşk yaşıyor, oyuncularına aşk yasağı getiriyor. Evet. Kerem Bürsin, Selin Yağcıoğlu. Kerem maalesef başarısız oldu. Bir dizisinde daha başarısız oldu. Selin Yağcıoğlu'yla neyini konuşacağız çocuklar? Yani yaşasınlar ilişkilerini. Sonu olmayan bir ilişki o. Sonu olmayan. Ümran Keleş diyor ki her şey yalan OGM Onur'un. Kerem de değişik bir adam diyor Caner. Onur kendi ayağına sıktı diyor. Ya iş yaptığın insanla aşk yaşamayacaksın arkadaşlar. Bu hangi meslekte olursa olsun. Hakikaten o zaman ayağına dolanır. İş yaptığın insanla, sektördeki iş yaptığın insanla aşk yaşamayacaksın. Vururlar seni. O açığından vururlar seni. Açık vermektir bu. Yapmayacaksın. Ya diyor Onur'u ben diyor geçemiyorum. Ay Yıldız Afram'ı onun sayesinde izledik diyor. Yani Onur'un güzel yaptığı birkaç iş var ya ama çok az. Mesela bu taşacak bu deniz de onun işi ve çok güzel bir iş. Keşke güzel iş yapsa devamlı. Ama maalesef ya güzel yaptığı işi de mesela bozmuştu. Bir de öyle şey de olmuş hatırlıyorsunuz değil mi? Peki Hande Erçel 32 yaşında, Onur Güvenatam'ın 40 yaşında olduğunu yazıyor internetteki bazı kaynaklar. Kimileri de 45 diyor ama 45 zannetmiyorum 45 olsun ya. 45 var mı sizce Onur Güvenatam? He? Çok mu saçları dökülmüş? Çok mu kel? Yaş aldığı için mi saçlar o kadar dökülmüş? Ne diyorsunuz? Yok ya bence kendisi kestiriyor ya saçlarını. İmaj olsun diye. Ne diyorsunuz? Hande Erçel, aşk bazen ulaşamadığımız, dokunamadığımız yerlerde daha da derinleşiyor. Aşk her şeyi aşabilir mi bilmiyorum ama bizi olduğumuzdan daha iyi bir yere taşıdığı kesin. Son dönemde hayatımda ilginç bir denge oluştu aslında. Bir yanda Onur Güvenatan, bir yanda Hakan Sabancı. Öyle bir şey demiyor tabii. Öyle bir şey demiyor. Onu ben dedim. Bir yandan üretimin tam ortasında
Çok yoğun bir akışın içindeyim. Diğer yandan içimde tarifi zor bir sakinlik var. Sanki ikisi birbirini besliyor. Daha çok tüm bu yoğunluk içinde kendi ritmimi, kendi sessiz alanımı taşıyorum yanımda. Vay, vay. Ben mucizelerin ben mucizelerin çok büyük şeyler olmadığını düşünüyorum diyor Hande Erçel. Bazen bir insanın dokunuşu, bazen bir tesadüf, bazen bir anlık karşılaşma bile mucize olabilir. Hayat bize küçük işaretler bırakır. Onları fark edebildiğimiz sürece mucizeler hep var diyor. Evet, Londra'da yaşayacağı söyleniyordu. Londra'da bir yıllığına ev kiraladığı söyleniyordu. Meğersem Londra'da yapımcı Onur Güven Atam'ın Londra'daki evine yerleşmiş Hande Erçel. Oyunculuk workshoplarına katılacağım, dil kurslarına gideceğim, kendimi geliştireceğim, Hollywood'a hazırlanacağım. Yani dışarıya verilen bilgide, gazetecilere verilen bilgide Londra'da ev kiraladığı, oyunculuk workshoplarına katılacağı, senaryo yazarları eğitimi almak istediği, dil kurslarına gitmek istediği söylenmişti. Hep böyle olduğundan farklı gösterirler. Onlar star ya, onlar yıldız ya. Onlar oraya gidip de aşk yaşamazlar Londra'da. Niye aşk yaşasınlar? Öyle ona vakitleri yok ki. Hep çalışır onlar. Hayranları için hep hazırlanır, geleceğe hazırlanır. Bomba gibi projelere hazırlanır. Yurt dışında Hollywood'da oynayacakları projelere hazır olmak için İngilizcelerini geliştirmek isterler, oyunculuklarını geliştirmek isterler. Londra'da onun için varlar. Evet, yani doğrusu budur yani buna inanın demek istiyorlar. Ama ne oldu? Sonuçta saçları dökülmüş ünlü bir yapımcıyla Londra'da el ele yürüdükleri Türkler tarafından görüldü ama görüntülenemedi. Yakındır görüntülenmesi. Yani bütün bu gösterilen yaldızlı süslü şeyler, yapacağı söylenen etkinlikler Londra'da hepsi sadece laf. Laf. Orada rahat rahat yaşayabilmek için. Rahat rahat sevdiği, beraber olmak istediği erkekle takılabilmek için. Bugün Hande Erçel bir paylaşım yaptı. My Biricik Fem dedi. Bu da Demet Akalın gibi. Demet Akalın da böyle yazdığı anlaşılmıyor ya. Türkçe yazıyor ama Demet Akalın. Bu İngilizce Türkçe karıştırmış. Demet Akalın da yazdıkları kelimeler, harfler falan sağda solda değişik yerlerde cümlenin içinde falan böyle bölük pörçük anlaşılmaz ya. Bu da öyle. Hande Erçel yazmış. Bakın arkadaşlar. My Biricik İngilizce başlıyor, Türkçe'ye geçiyor. My Biricik Fem. Family'nin femini yazmış sadece. My Biricik Fem. Benim biricik ailem diyecek ama Demet Akalın ruhu kaçmış içine o anda. Böyle bir şey yazmış ve Caner Yıldırım'la Gamze Erçel'i etiketlemiş. Onların fotoğrafını koymuş. Londra iyi gelmedi bu kıza ya. Hande Erçel. Mutlu olsun, mutlu olsun. Nasıl mutlu olmak istiyorsa mutlu olsun. Ama biz yani işimizi yapmaya devam ederiz tabii. Adım adım takip etmek zorundayız değil mi arkadaşlar? Caner yazdı. Şimdi Ümran Keleş, Caner evli değil de her fantezi var kele onurda dedi. Caner'in yazdığını bir daha göreyim ya. Amerika'da, evet, Hakan Sabancı da kendi havasında Hakan Sabancı da. Selam Caner, sana da iyi yayınlar diyor. Evet, beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Beğen yapmayan arkadaşlar, beğen yaparak destek olursanız, Caner özel abonem ve moderatörüm aynı zamanda. Arkadaşlarıyla selamlaşıyor. Caner demin bir şey yazmıştı ama göremedim, hızlı geçti.
bir notum var, onu arıyorum. Bir notum var. Evet, buldum. Buldum. Bu arada özel üyelerimden Dilek Şenyurt yok değil mi? Dilek Şenyurt yok. Frankfurt, Almanya'dan. Ha, Onur evli mi dedim diyor. Caner Onur evli mi diye sordum diyor. Hiç eşiyle falan görmedik. O evli olsa haberimiz olurdu herhalde. Bir protokolde falan görürdük Caner. Caner özel abonem, özel üyem bu arada. Aynı zamanda moderatörüm. Dilek yok diyor Caner. Nelida Manzano geldi mi? Nelida Manzano. Nelida Manzano'yu ben görmedim. Ee, Delfina Dimasio Şili'den. Delfina Dimasio, Nelda Manzano ve Samiye Yüksel. Samiye Hanım'ı da görmedim. Nelida uğramadı. Banu Kabaş, Caner iyiyim diyor. Sohbet ediyorlar. Peki arkadaşlar, dilerseniz siz de özel abone olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey açıklamalar kısmındaki yazılanları okumanız yeterli olur. Başlığın, YouTube sayfamdaki başlığın altında ve dilerseniz Süper Chat ve diğer uygulamalarla da süper etiket, süper teşekkürle de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve Afra Saraçoğlu'nun bu şeyde YouTube'da iki kız arkadaşıyla beraber sohbeti var ya, geçen gün hani formayı imzalıyor, Fenerbahçe forması imzalarken fotoğrafını paylaştılar. O sohbet başlıyor değil mi? Yakında tanıtımı dönmeye başlamış. YouTube'da tanıtımını gördüm ve bayıldım o şeye. Afra Saraçoğlu'nun kaşını oynatmasına. Görmediyseniz Bilal Özcan Official'da Instagram hesabımda Story'de kullandım biraz evvel. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Afra Saraçoğlu iki kaşını aynı anda nasıl oynatıyor ya? Kızlar bayıldılar gülmekten, yanındaki kızlar. Bilal abi, Onur'un annesi bizi geçen sene tehdit ediyordu. Yalı Çapkın'dan dolayı annesine ağladı herhalde. O da yorumlarda bize kızıyordu. Onur'un ben ekrandan da çok eleştirmiştim. Ee, Ümran ekranda da programlarda da hem Beyaz Magazin zamanı hem Söylemezsem Olmaz zamanı çok eleştirdim. Yaptığı hatalardan dolayı, senaryo saçmalıklarından dolayı, kastaki o işte mafyalar, şunlar bunlar, onlardan dolayı çok eleştirdim ama eleştirilerimin hepsi de doğruydu yani, haklıydı. Çünkü reyting böyle gidiyordu. Ondan sonra hiçbir tepki vermedi, hiçbir cevap vermedi. Hele o bir tane Metres karakteri vardı. Neydi o ya? Kurtulamadık kadından ya. Kurtulamadık kadından, o Metres karakterinden. Ondan dolayı da çok eleştirdim. Çok eleştirdim. O zaman o Metres karakterinin menajeri döndü bana. Kimdi o Metres karakteri? Onun menajeri döndü bana. Oyuncusunu savundu, Onur'u savundu, senaryoyu savundu. Annesi bize kızdı diyor Ümran Keleş. Pazartesi günüymüş 12. Ne pazartesi Banu Kabaş? Pelo, 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 Pelo. Pelo, Pelo, bravo. Banu ne sormuştum ben? Pazartesi 12, unutuyorum da. Pelo, Pelo, evet, Ümran Keleş. Yalı Çapkın'ı bilerek, isteyerek katletti Onur diyor. Pelo'nun menajeri iyiydi. Abi bak, kız her dizide var. Para kazanıyor tabii. Menajer çalışırsa, uğraşırsa, oyuncusuna yatırım yaparsa para kazanacak tabii. %20 kazanıyor çocuklar. Az değil yani. Pelon'un kariyeri kaşesi yükseldi Yalı Çapkın'da oynadığı için. Ya başrole çıktı kız ya Yalı Çapkın'ında. Afra'dan çok Pelo görüyorduk, hatırlamıyor musunuz bazı bölümlerde? Uzun zaman öyle oldu yani. Yani Afra'yı ikinci plana attılar dizide hatta. Yalıya da girdi, yerleşti Pelo. Yukarı çıktı odaya, eve yerleşti, hatırlayın. O kadar yani, o kadar kollandı.
Ondan sonra, Onur Güven Atam'ın, neden eleştiriyorsunuz? Eleştirir tabii insanlar. O dizi, Seyfer sayesinde sevildi. Bu kadar büyük bir başarı sağladı. Dünya çapında 150 ülkeye sattınız. Seyfer sayesinde tabii. Seyfer beraberliği ilişkisi sayesinde, Seyfer'le ilgili, senaryodaki yazılanlar sayesinde. Yoksa Pelo'yu kim ne yapsın? Tamam, Pelo gibi bir karakterin senaryoda olması kabul. Eyvallah. Eyvallah. Tamam olsun ama kardeşim, yani başrolün de önüne çıkaramazsın, geçinemezsin. Yani başrolü silip de adeta Pelo'yu başrol gibi, Mert Ramazan'la, e, Ferit'le birebir her sahneye sokamazsın. Olmaz böyle bir şey. Burada başka bir şey arıyor insan. Burada başka bir şey var. Başka bir hedef var. Başka bir niyet var. Ayağınıza dolandı niyetiniz neyse. Hande Erçel'le zarar edersin. Söyleyeyim Onur Güven Atam, eğer ulusala dizi yapmak istersen. Hande Erçel'le dijitale film yap, dizi yapma, film yap. Ulusala sokarsan zarar edersin. Söyleyeyim ben sana da. En son biliyorsun kaç dizisi kalktı yani. Ulusalda 2 dizisi peş peşe kalktı benim bildiğim. Yayından kalktı. Hele bir tanesi 7. bölümde kalktı. Öbürü de 15. bölümde mi ne kalktı? Yani dostlar, iyi ki varsınız. Peki Vogue Türkiye dergisi arkadaşlar, Türkiye'nin 2025 yılında en stil sahibi isimlerini belirledi. En stil sahibi isimlerini belirledi. Ece Sükan iyi giyinir. Edis Görgülü iyi giyinir. Berrak Tüzün Ataç iyi giyinir de bu listede niye var anlayamadım. Duygu Özaslan, yani Taro Emirtekin olması şarttı. Taro Emirtekin'in olması şarttı. Yani çok farklı, çok tarz bir giyim. Hakan Kurtaş doğru isim. Rafael Cemo Çetin olmasa da olurdu. Hande Erçel, eh, diyorum bakın, Mert Ramazan Demir mutlaka olmalıydı. Buse Terim olabilir. Cansu Akın, Boran Kuzum olabilir. Yani burada en çok desteklediğim Mert Ramazan Demir ve kendisine özgü giyim tarzını kendisine çok yakıştırdığı için eleştirenler de çok olabilir ama Taro Emirtekin, Ece Sükan hep iyi giyinirdi. Özellikle Mert Ramazan Demir'e hak ettiğini vermiş olmaları benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Nihayet Mert Ramazan Demir fark ediliyor ve oyunculuğun dışında bir değerlendirmeyle Türkiye'nin en iyileri arasında gösteriliyor. Daha çok yükselecek Mert Ramazan Demir. Bu daha başlangıç arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in stilini bir modacı arkadaşa sordum. Ona çeşitli fotoğraflar gönderdim ve bana yazdıklarını sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in stilini değerlendirmesini istediğim modacının yazdıkları ama ismini yayınlamamı istemedi. Stil özelliği genelde gündelik ve rahat öğeleri şık ve cool bir şekilde harmanlamasıyla tanımlanıyor Mert Ramazan Demir'in. Sade ama etkili, sportif detaylarla gündelik modayı birleştiren bir çizgi. Spor giyim ile gündelik modayı birleştiren kombinler tercih ediyor Mert Ramazan Demir. Denim pantolon, baggy denim pantolon ve spor ayakkabılar gibi rahat parçalarla stilini kuruyor. Basit tişörtler, kapşonlular ve spor ayakkabılar gibi elementler ile cool bir günlük stil yaratıyor Mert Ramazan Demir. Sade parçaları kombinlerken gündelik ama trend bir duruş yakalıyor. Klasik spor ayakkabılarla desteklenen gündelik görünümlerle öne çıkıyor.
sportif ile günlük arasındaki çizgide rahat bir duruş sergiliyor. Giyim tarzını yaratırken zorlandığını hiç zannetmiyorum. Etkinliklerde veya moda haftalarında daha şık kombinlerle görünmesi, daha şık kombinlerle de görünmesi stilinin çok yönlü olduğuna işaret ediyor. Giyim konusunda kendisiyle son derece barışık bir insan. Mert Ramazan Demir giyim konusunda seçimini, tercihini yıllar önce oturtmuş. Belki daha üniversite yıllarında oturttu. Özetle günlük hayatta rahat, cool ve spor gündelik parçalarla oluşturulan bir stil Mert Ramazan Demir'in moda imzası gibi. Bir stil onun moda imzası gibi. Günlük hayatta rahat, cool ve spor gündelik parçalarla oluşturulan bir stil Mert Ramazan Demir'in moda imzası gibi. Sade ama bakımlı. Evet, çok bakımlı. Çok bakımlı bir insan olduğu belli oluyor Mert Ramazan Demir'in. Genç ve trend izler taşıyan bir görünümü var. Sade ama bakımlı, genç ve trend izler taşıyan bir görünümü var. Onun için seviyor Mert Ramazan Demir'i kızlar. Her zaman bakımlı, her zaman bakımlı, sade ama trend. Sade ama trend. Genç ve trend izler taşıyan bir görünümünden söz ediliyor. Sade ama bakımlı. Evet, Mert Ramazan Demir'e çok yakışan stili işte böyle arkadaşlar. Peki dostlar, sizlerden müsaade istesem ayıp olur mu? Çok teşekkür ederim. Bugün 2 tane daha video çektim. Onları da izlemenizi öneririm. Güllü'nün vefatından sonra bugün gelişen en son bilirkişi raporunun detaylarıyla ilgiliydi. Bu 2 video sabahleyin çektim. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Beğen yaparsanız arkadaşlar ve abone olursanız yayınlarıma çok memnun olurum. Yorumlarla da katkıda bulunun lütfen yayınlarıma. Yarın Onur Akay'la birlikte olacağım. Hatta bugün aradı Onur Akay. Döndüm Datça'dan abi dedi. Döndüm Datça'dan. Yarın yayındayız inşallah dedi. Yarın saat 18'de Onur Akay'la birlikte olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.